Günümüz çocuklarına baktığımızda aslında birçoğunun dikkat eksikliğinin ve hiperaktivite olarak nitelendirilebilecek davranışlarının olduğunu görüyoruz. Ve bu çocukları da biz akıllı çocuklar diyoruz ya da ders çalışmadığı için tembel diye nitelendiriyoruz. Aslında günümüz yaşantısı çocukları çok hareketli yapabiliyor. Yedikleri yiyeceklerden gündelik hayatlarına baktığımızda onların birçoğunda hareket fazlalığını görebiliyoruz. Ama dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dediğimizde biz daha çok klinik bir tablo arıyoruz. Nedir belirtileri? Öncelikle çocukların derslerin başında çok duramaması, sınavlarda özellikle arkadaşlarının hepsinin kolay yaptığı sorularda hata yapıp hiçbirinin yapamadıklarında da çok iyi olması. Çünkü o zor sorulara bakıyorlar ve ben buna zaman ayırmalıyım çünkü değişik bir soru deyip onları rahat yapabiliyorlar. Az soru kısa sürede çok iyiler sınavlarda, okul sınavlarında ama büyük deneme sınavlarında yani daha çok soru ve daha çok zamanda kopabiliyorlar. Çabuk sıkıldıkları için erken verebiliyorlar. Tekrar baktıklarında da daha büyük hatalar yapıyorlar çünkü sınavın sonunda artık hiç dikkatleri kalmıyor. Baktığımızda aslında günümüz çocuklarında gerçekten çok olan bu durum çok fazla problem yoksa müdahale etmediğimiz bir durum. Onların dikkatlerini arttıracak yöntemler yapıyoruz, spor öneriyoruz. Çok gerekmedikçe ilaç vermiyoruz. Hiç yerinde duramaz, bütün öğretmenler şikayetçidir. Bunlarda belki gerekirse kısa bir dönem ilaç ama bunun dışında sadece sınavlarda dikkatlerini veremediklerinde bir problem yaşamasın diye daha böyle kısmi bir tedavi yoluna gidilebiliyor. Fakat dikkat eksikliği ve hiperaktivite dediğimiz durum sadece ve sadece ilaçla tedavi edilecek diye bir şey yoktur. Beyni eğiten, dikkat eksikliğini azaltan, hiperaktiviteyi daha normal hareket seviyesine getirecek birçok yöntemler artık günümüzde uygulanmaktadır. Bunun ötesinde spor gerçekten çok önemli. Hobiler önemli. Çocuklarımızın ders dışında aktivitelerinin olması, sadece dersle uğraşıp onların sıkılmaması da önemli. Artık geçmişteki çocukları bekleyemeyiz. Kafasını dersten kaldırmayan, hiçbir eğlencesi olmayan çocuklar günümüz çocukları değil. Buna artık biz adapte olmalıyız. En fazla 15-20 dakikada sıkılabiliyorlar. Ama bu süre daha azsa 5 dakika sonra eğer hareketlenmeye başlıyorlarsa, derslerin başında oturamıyor, okuduklarını çabuk unutuyorlarsa, özellikle biraz daha büyük yaşlarda paragraf sorularında hatalar yapıyorlarsa bir dikkat eksikliğinden bahsedebiliriz. Unutmayın, dikkat eksikliği ve hiperaktivite aynı anda olmak zorunda değildir. Daha çocukluk yaşlarında hiperaktivite, biraz daha zaman geçtikçe de dikkat eksikliğini görebiliyoruz. Bu ömür boyu değildir. Herkesin korktuğunun aksine ömür boyu ilaç kullanmak gerekmez. Büyük bir oranda da bu sıkıntılar 13-14 yaşlarında azalacak ve ortadan kaybolacaktır. O yüzden ailelerin endişe duymalarına ve korkmalarına gerek olan bir durum yok.